Çekiciden indirdik. Evet, takviye attık. Gel görüntüye bak. Buyur gel. Yağ pompası, kambili, Bak, diye burada ne kolu, var? piston. Burada ne var usta? Parçalar sökülmüş motorun Süzgecin bagajına. içinde yatak talaşları var. Görüntü bu. N57 BMW ile beraberiz. Şurada gördüğünüz tüm parçalar yeni. Zaten birçok eksik parçası olduğunu söyledik. Söyledik. Onlar da bakalım gönderelim. Baktılar bir cevap çıkmadı. Söken yer arabayı. Sen gelmeyen parçalar Tabii söylüyorsun. Ben şeyden bahsediyorum. Çıkanlar orada. Şu gördüğün bak şurası tamamıyla Motor bloku, krank mili, 6 adet piston, piston kolu, ana kol, yatak, kepler tamamen yeni vaziyette. Sıfır vaziyette. Blokumuz ikinci el çıkma vaziyette. üstten çek. Krangın yeni olduğunu söyleyelim. Krangı yeni Markasına taktık. kadar değinelim. Yeni krank. Şuradan gelecek. Bak dişli daha önce hiç çalışmadığını, buradan yeni olduğunu görebilirler. Yukarıdan çek bana şu krank bölümünü. Şöyle döndürelim. Tabii bunların hepsi rektifiyeciden geçiyor. Testleri yapıldıktan sonra devam ediyor. Şimdi burada tamamen çek burayı. Çıkan krangımız. Pistonlar kepleriyle beraber. Kollarıyla birlikte. Kollar, Pernolar. pernomilleri hepsi gördüğünüz üzere. Yatağın durumunu görmüştük. Kranktan zaten yara almıştı. Eski yağ pompası. Mil değişiyor. Gördüğünüz yine mil getirttik. Niye mil değişiyor? Milde hiçbir şey yok. Ama maalesef kimseyi de kötülemiyoruz ama 3 tane kep çıkmıştı. Kranka gel. Krank hiçbir şekilde Blok. kurtarır. Gel böyle şurayı çekebiliyorsan, bilmiyorum çekebilir misin? Bak şuradan görünen pozisyon içine odaklandığımızda içi leş gibi. Yani çalışacak bir yüzey yok. Yatak yerinde dönmüş, blok genişlemiş. Tüm parçalar tabii ki o değişiyor, bu değişiyor derken yüksek maliyetler, aşırı yüksek maliyetler var. Bakın bir piston komple 6. Orijinal yağ pompası değişiyor. Orijinal bir şekilde yağ soğutucusu kütüğünün değişmesi gerekiyor. Arabalarda kesinlikle arkadaşlar tork konvektörüne de baktırmamız lazım. Bunların hepsi çöp. BMW'yi toplamaya devam ediyoruz. Orijinal parçalarla toplanması önemli. Yağ pompasını biz açtık. Zaten şu plastiğin oynadığından görebilirsiniz. İçi tamamen talaş. Motoru yeme sebebi bu. Evet. Burada ise piyasaya güvenmeyip direkt Kosifler BMW bayiinden birebir orijinal kodlu aldık ve yanınızda açıyoruz. Bu videoyu izlerken akıllara bir soru işareti gelebilir usta. Yani daha doğrusu usta bu araç geldiğinde motorundaki parçalardan eksik çıktı mı? Tamam hiç yiyorduk hep eksiydi zaten. Hepsini biz tamamlıyoruz. Hangi birini sayabilirim ki ben? Miller, kepler, okuyucu yok, artı ucu yok. Kam millinin kepleri yok. Yok da yok. Tabii millerde tamamen komple göstermiştik. Pompa bu şekilde çıktı. Numarasına kadar karşılaştırabilirsin. Hemen bakalım 316, 316. Birebir orijinal yağ pompasını aldık. Şöyle logoyu da göstereyim. Şu eskiyi de alalım. Yeniyi de montaja geçelim. Bazen usta fikirlerimizi tabii ki söylemekte yarar var. Eski çıkma yağ pompaları takılıyor. Çıkmacıdan alınıp. Oradaki varili çekersen en az 10 tane var. Hiçbirini ben söktüğüm an zincir değişiminde dahi mutlak değişim yapıyorum. Ayrıca aracın yağ pompasını değişiyoruz ama yağ pompa zinciri yoktu. Gelse de zaten yeni takacaktık ama. Yeni yağ pompa zincirimiz yine açılıyor sizlerle beraber. Hepsini görüyoruz. Keselim mi ya? Orijinal olunca yırtılmıyor. Zincirle beraber oturtmamız gerekiyor bu arada. Parça koduna kadar buradadır. Yağ pompasının pahalı olmasının sebebi diğer BMW'lere göre pahalı. Neden pahalı? İçerisinde bunun fren vagumu da destekli arkadaşlar. Fren vagumunu da buradan alıyor. Zinciri buradan hem krank dişlisinden hem de yağ pompasına bağlantısını yapıp cıvatalarını sıkacağız. Yağ pompasını istediğimiz gibi oturttuk. Şöyle de gösterelim. Burçlarına geçtiğinden emin olmamız gerekiyor. Tüm cıvatalar yağ pompasının sıkıldı. Cırcırla tekrar yoklamasını yapacağız. Şu tabancayla düşük kademelerde sıkıyoruz arkadaşlar.
Elle yoklaması tekrar yapılıyor. Toplam 5 tane miydi usta bunun civatası? 4 tane civatadan oluşuyor ve yağ pompası şu an montajlandı. Şimdi motoru gelişi güzel döndürdük. Yani gelişi güzel dediğimiz karteri 2 civatayla tutturduk ki döndürebilelim. 3 kertik silindir conta kullanıyoruz. 3 kertik olmasının sebebi de kalınlığı bir tık arttırdık. Doğru değil mi? Niye artırdık? Silindir kapağının yüzeyi silindi. Oradaki kaybı buradan doldurduk. Evet, 3 kertik silindir contası bu şekilde hazır. Contayı ustamız şu an. Burçları vardı oğlum. Nereye koyduk onları? Şimdi zincir bölümü açık değil mi? Şöyle bir göstereyim ben. Halit. Civataları da eksikti. Çıkmadan civata bulduk. Zor bela getirttik. Zinciri taktık. Alttaki yağ pompa zincirini yeni taktık. Gördüğünüz üzere hepsi yeni. Yağ pompasını göstermiştim zaten. Silindir contası yine aynı şekilde yenileniyor. Ustamız yine arama yapıyor. Hiçbir şekilde parçalar tamam değil. Hatta şurada yeni şöyle zincirin iç plastiğini de taktık. Yağ basıncı düşse, bunu bilmesek, bu olayı bilmesek araba tekrar yatak saracak arkadaşlar. Blok burcu yok. Silindir kapağının yapıldığını göstereyim. Yani bayağı bir eksik var. Toplayalım diyoruz, yine toplayamıyoruz. Evet, silindir kapak contamızı koyduk. Burçlarını montaj ettik. Sıra silindir kapağımıza geldi. Kuzeyin tekrar kontrolünü yapıyor. Atmadan önce temiz olması gerekiyor. Tamam. Burçlarını unutmuyoruz. Beklemiştik. Burç bulduk dışarıdan yine. Hiç anlam verememekle beraber inanılmaz. Yani sökülmüş arabayı toplamakta zor oluyor. Ve toplarken, sökerken biliyorsunuz hızlı hızlı gitmiştik. Zaten zincirin bazıları yoktu. Biz sökmedik. Başkası Saplamaları atıyoruz yerine. Birçok eksiğimiz olduğunu yine de dile getirelim. Sökerken hiçbir şekilde bunlara değinmedik. Çünkü sök gitmiştik, ancak toplarken eksikler bayağı bir göz önüne geldi. O göstermiş olduğum civatalar, oradaki tapa plastiği, buradaki silindir kapak veya blok burcu dediğimiz burçlar hiçbir şekilde yoktu. Bunları hep teker teker topladıkça, eksik gördükçe devam ediyoruz. Boşluklarını alacağız. Tabanca ile ilk olarak sıkacağız. Güzel bir detaylı video oluyor. Tabii ki bu videonun karşılığında da. Evet arkadaşlar diyor tork anahtarını sıkmıyorsun, kullanmıyorsun. Tork anahtarının envai çeşidi var, kullanıyorum. Her şeyi göremiyorsunuz arkadaşlar. Önce boşluk alıyorum. Sonra bak burada saati derecesi var. Her civatanın torkuna göre torkluyoruz. Usta herkes konuşuyor. Sıkıntı yok. Boş ver. Yapılan işlerin zaten video sonunda çalışıp çalışmadığını, arabanın yürüyüp yürümediğini gösteriyoruz. Bu da tabii ki ilelebet süre zarfı oluyor usta. Yani biz burada çekiyoruz Zaman da geçiyor, kimse süre burada hiçbir şekilde kendini riske atmak istemez. Öyle Tabii küçük ki. motorlar değil. 1-2-1-4 motor yapmıyoruz burada Ya sonuçta. yapsan da onu da söksen tekrar bir daha eziyet sana. Yine milimiz de aynı şekilde arkadaşlar, değişen ürünlerden bir tanesi. Çünkü 2 tane mil gelmişti. Diğer hiçbir şey yoktu. Bakın şu alttaki dişli, zincirin dişlisi yoktu. Bayağı bir eksik vardı. Biz gelen milimizin alt sacıyla, yatağıyla beraber değiştiriyoruz. Aynı zamanda conta aldık. Conta grupları enjektörün hemen alt kısmına geliyor. Birazdan bunları yerleştireceğiz. Sizlerle de bu kısımları paylaşacağız. Hatırlarsanız aracın hiçbir şekilde horozları ve subap iticileri yoktu. Mecburen bunlar da değişmek zorunda kaldı. Civatalarına kadar yoktu. Civatalarda eksikler, burçlarda eksikler çıkıyor. Yani daha neredeyse %10'luk bir işin başındayız, ancak birçok eksiğimiz olduğunu söyleyelim. Contalarımız değiştiğini söylemiştik. Contalarımızı getirdik arkadaşlar. Hemen enjektör bölümlerinin bulunduğu noktalarda sizlere göstereyim. Hiçbir şekilde sıvı conta uygulamanıza gerek yok burada. Sadece bu contalarla işimiz görülecek. Dediğim gibi şuradaki dişli yoktu. Ustamızın tuttuğu dişli yoktu. Zaten zincir yoktu yani kapağın içinde. Zincir de tabii ki yenilendi. Yağ pompası, aynı zamanda tork konvektörü. Şu tork konvektöründen bahsedelim. Tork konvektörünü de yine gönderdik tornacıya, şanzımancıya. Bu yapılıyor. Yapılan araçlarda mecburen bunları da yapıyoruz. Döndüğünü bak görüyorsunuz. Bunda herhangi bir kasma, titretme vesaire varsa tabii ki bu milde kullanılmaz. Ancak seçilip alındığı için bir problem yok.
temizliklerini yaptık. Contaların değişip horoz ve iticileri takmıştık. Evet, oğlum işaret. Bunu üstüne koyacağız. Öncelikli olarak pistonun en üstte olmaması gerekiyor. Milleri sıktığımız zaman sıkıntı yaratabilir. Subaplara eğebiliriz. Burada ayarı var. Ayarımızda barkodlar üstte. Yani yazılar üst noktada olacak egzantrik milinde. Ayrıca burada arkadaşlar dişlimizin bakın birbirini karşılayan iki tane çizgisi birbirine bakması gerekiyor. Bu milin ayarında şu an bir problem yok. Bu şekilde takılabilir. Yüzey temizliği tamamen yapılmıştı. Benzinle bunlar yıkandı. Güzel bir şekilde yerine oturttuk. Dediğim gibi burada pistonun en üst noktada olmaması lazım. Sente ayarlandıktan sonra zaten zincirle beraber sente işlemi yapılıyor. Toplam 6 koldan civatalarımızın elle tutturulduğunu söyleyelim. Egzantrik milleri zincir kopmuş bu BMW gruplarında kesinlikle değişmesi gereken ekipman ve parçalardan bir tanesidir. İçerisi boş bor olduğu için bunların eğilme ihtimali yüksek. Bakın arka tarafını net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Her işi de layığıyla yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Civatalar tek tek tutturuluyor. Küçük tabanca. Yazılar, barkodları arıyoruz. Yavaş gel usta burada. Devam et Az usta. daha. Geldi Tamam. geldi devam et. Tamam. Çizgi yerinde. Yerinde. Aparatını getir bakayım. Tabii motoru toplarken aparatları toplamak önemli. Aparat setimizi getirdik. Zincir takılı değil ama yoklama yapıyoruz şu an için. Evet, kip diye oldu. Buradan yazıları kontrol ettik. Yazılar üstte, her şey normal. Milin çalışma prensibi de şu an için tamam. Koy kenara. Motor tutmayı çok seviyorum. Eski kızdırmaların hali görüyorsunuz. Takım halinde bunların da değişmesi gerektiğinin altını çizmiş olalım. Gel beğeni isteyeceğiz. Hadi isteyin. Ali, bu videoya kaç beğeni olsun lan söyle. Sen iste bu sefer. 20 bin beğeni. Ben diyorum 25 lan. 20 bin beğeni gelir. Evet arkadaşlar, abilerim, ablalarım, 25 bin beğeni istiyoruz bu videoda. Tamam hadi bakalım. Gelmezse renci paylaşmıyoruz. 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 Bunu da paylaşmıyoruz gelmezse. Siliyoruz. Siliyoruz. Biliyoruz. Motor toplamaya devam ediyoruz. Burada su pompamız. Takozat. Gördüğünüz üzere devir daim daha doğrusu. Kasnağı görüyorsunuz ve termostatıyla beraber yenilendi. Yeni motor yapıyoruz. Bunları yenilemek zorundayız. En son nerede kalmıştık? En son buralarda kalmıştık. Egzantrik zincirinde kaldık. Egzantrik zincirini evet göstermemiştik. Sente bölümünü az çok anlatmıştım. Şöyle aparatın da denklediğini gösterebiliyorum. Egzantrik zincirin paletini koyuyorum. Tabii bu cıvatalar yok. Hep çıkmacılardan çıkma olarak temin ediyorum. Söyledim, onlara değindim hep. Ben elimdeyken de ineyim yine. Ver oğlum tabancayı. Yani bu arabayı baştan yaratıyoruz. Yaratmak Ya evet. yok hep eksik. Tut motoru. N57 Evet, en sıkacağım da arkadaşlar sonra motorumuz sıkalım, biraz değil mi? problemli yani aslında 530'un motoru. N57 düz değil, N57 motor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle zincir dizilimini görüyoruz. Yağ pompa zincirini geçirmiştik. Şu an tamamen zincirlerimiz okey. Sente'de mi? Hayır. Burayı en son sıktığımızda senteyi almış olduk. Bakıyorsa da sonra yaparız. Bu miller çıkma olduğu için bunların kep içerisini komple yağlayacağız. Bu taraflara geç. Ben tutuyorum hadi sen.
Bu işi yapmayı seviyorum biliyor musun usta? Seveceksin tabii bu işte. Usta olacaksın. Sevmezsen usta olamam. Önce işi sevmen gerekir. Hoşuma gidiyor biliyor musun? Böyle cıvataları gevşet, sık, onun sent ayarı nasıldır, bunun sent ayarı nasıldır, motor kodları falan fistan. Ben böyle kafamı yoruyorum ya. Ha geç. Şimdilik ön kapağı taktık. Senteyi alabilmemiz için Git pimini. aparat itmemiz gerekiyor ön kapaktan dolayı. Tam 0 alması lazım. Şu an girdi. Alt yerinde. Alt yerinde usta. Kepleri yağlıyoruz, üstleri getiriyoruz. Şimdi aldığımız mili de göstereyim de harbiden iyi mil almışız. Şöyle gösterelim. Bak çizik daha yok milde. Yağ pompası kartelden yağı çekip buraya gönderene kadar buralarda çizilme olmasın, yağlı olsun. Yağ pompası bastıktan sonra hiçbir şekilde çizilme imkanı yok. Yani en alt seviyeden en üste çıkana kadar aslında biraz bir zaman geçiyor. Evet. O zamanda da bunların çizilmesini istemeyeceğiz. Bundan dolayı biz önlemimizi alıyoruz. Önceden yağlamalarını yapıyoruz. Tabii bu keplerin yanlış takılması dahi bile aracınızın problem olarak eksantrik sarmasına problem verebilir. Özellikle Range Rover araçlarında görüyoruz bunları. Bunlara da dikkat etmekte yarar var. Görüyor muyuz dişi? Göreceğiz de bir Bir sabit. saniye tutacağım. Basınç rekorumuz egzozumuzun turboyla alakalı. Sökerken biz sökmedik bunu zaten. Tamamen bozulmuş. Yeri ise tornaya gitti. Diş açıldı. Civatayı komple rekor civatasını bulamadığımız için çıkmacıdan civatayı aldık ama rekoruyla alıyorsam veririm dedi. Bak ikisi de burada. Doğru. Turbomuz revizyondan geldi. Bu sırada biz egzoz manifoldunu sıktık. Burada da önemli bir detay var Artı. usta. Saplamaları sıkmadan bu somunları sıkarsanız sıkmaz arkadaşlar. Bunlara detaylı bir değinmek lazım. Püf nokta. Sonra egzoz kaçağı olabilir. Önce saplama sonra somun. Bu da tornacıda yapıldığı içi. Dışı da dediğimiz gibi tamamen değişiyor civatasıyla beraber. Çünkü gelmemişti. Turbomuz geldiğine göre sizlerle de paylaşım yaparak açalım. Turbo aynı şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde riske atmadan işlemlerimiz sürüyor. Turbo burada. Enjektörlerimiz de gidecek. Enjektörler de gidecek. Aynı zamanda turbonun montajı için ilk olarak egzoz manifoldunun montaj edilmesi gerekiyor. Artı partikül filtremiz de temizlemeci de yani egzozcu da orada bekliyor. Şu an gelecek. Ama baktığımızda turbonun yenilendiğini aynı zamanda sıfır konumuna geldiğini görebiliriz. Çünkü araba bayağı sıkıntılıydı. Parçaları eksik, yatak sarmış. Kelepçesi de yok. Doğru, direkt çıkmıştı bu usta. Turbonun tabii ki montajlanmadan önce turbonun ayağı var. Sabitlenmesi için motor bloğumuzun gördüğünüz ayakla beraber bloğa sıkılıyor. Bak turbonun bağlantısını yapacağız yani. Kendi motorumuzdan kelepçe alıyoruz. Niye? Yok. Yok usta. Sökülen arabayı yaparsam böyle uğraşırsın. Bilseydim namusum üzerine yemin ediyorum yapmazdım. Bu kadar eksik olacağını. Usta eksiklikle alakası yok. Yapmazdım da değil de yani söktüğü parça insanların geri koyması gerekmiyor. Koymuyor abi, onu kar sınıyor. Kar sınıyor, onu koymuyor. Neler taktık ya bu arabaya ya. Al bak mesela bu kendi motorumuzdan getiriyoruz. Kelepçe takıyoruz. Partikülünki var. Turbonun bağlantı egzoz manifoldu yok mesela. Şimdi bahsedeceğim. Bu kelepçeden normalde
bir motorun üstünde 2 tane oluyor. Egzoz manifolduyla turbo birleşimi, turbo ile partikül birleşiminde bu 2 tane kelepçe lazım oluyor bize. Bu da ona olursa tabii. Tabii bu Manisa Kaldır 57 bunları. bakacağız uydurabilirsek, yoksa yine biz. Ön krank keçe bölümüne geldik. Devir daim termostat bölümüne değindik. Krank keçesi değişti. Krank kasnağının montajı yapılıyor. Ne lazım buna? 4 tane cıvata lazım. Hemen ardından E12 kısa kol tabanca lazım Baran. 4 tane cıvatadan oluşuyor. Eğer yardımcı olmasını istediğiniz, krangı çevirmek istediğiniz zaman olursa da buranın bir adet aparatı mevcut. Aparatla krangı çevirebilirsiniz. Yoksa bu şekilde çevirmek imkansız. Yalnız yerine tam oturduğuna, ortaladığına, merkezlediğine de emin olmamız gerekiyor. Bu ne oğlum? Ben söylemedim mi 12 diye? Arif abi söyledim. Video kaydı da çıktı. VAR'a gidiyoruz hep beraber. Hemen ardından E12 kısa kol tabanca lazım Baran. Video kaydı izlendi Baran. E12 dediğim ortaya çıktı. Demek ki hata sende. Arkadaşlar inanılmaz olaylar yaşıyoruz. Bir parçayı takmak için sürekli beklemedeyiz. Biraz önce turboya değindim. Turbonun kelepçesine. Egere'yi takalım dedik. Egere'nin su giriş boruları, bakın buradaki boruyla biri silindir kapağına, biri devir daima giriyor. 2 tane su borumuz daha eksik. Yine bunu beklemekle zaman geçecek açıkçası. Tabanca Tabanca ver. kilosunu ayarladık. Tork anahtarıyla Tork tabii. anahtarı bak. Şu ve mazot dişlisi torkla yapılması lazım. Diyorlar ya usta tork kullanmıyor mu? Hepsini görmüyorsunuz. Ben kullanıyorum. Az bir de Tamam, nereye- sıkıntı yok. Göster gelen borular. Biraz önce bahsediyordum yani eksik. Yine eksik bu. Torklandı, altta torklandı. Şu an senteye dair her şey tamam. Evet, olmayan borular sökülmüş, takılmış araç. Bunlar iptal edilmiş. Yani bunlar bize gelmemiş. Gelen parçaların içinde de yok. Bu oyuna işim gücüm yok. Eksik tamamla, eksik tamamla. Onu bekle, bunu bekle. Bayıp yeniliyorlarmış. Yetkili bay. Tabii biraz önceki değinmiş olduğumuz boruların yerine geçtiğinden emin olmamızda yarar var. Cıvatalar sıktığı zaman kasılmadan, yani oturduktan sonra cıvatanın sıkılması gerekli. Şimdi hem bizi öldürecek. Ömrümü yedi, ömrümü. Ya sen ben ne yaptım şimdi, Allah'ın adını vereyim ya. Kalitesi markası burada. Lukomoli Ne diyor burada? zincir, yani yardımlayıcı gibi bir şey diyor. Zincir uygulaması gibi bir şey. Biz de ne yapıyoruz? Zinciri uyguluyoruz. Bak, uyguluyoruz. İlk çalıştığında yağ gelene kadar bunun yardımıyla buralar yağlanmış olacak. Gördün mü çocuk? Gördüm usta. Cıvataları yok. Yok demekten usandım. Yeni cıvatalar. Evet, ayağımızı taktıktan sonra, cıvatalarını yeniledikten sonra bu şekilde klima kompresörümüz, Götürme. direksiyon pompamız yerine montajlanıyor. O takmış olduğumuz ayağı, şarj, işte direksiyon pompası, klima gibi ekipmanları, parçaları tutuyor aslında bunlar. Cıvata başarılı bir şekilde tutturuldu. Üst cıvatamız uzun cıvata, alttaki burçlu küçük cıvata. Direksiyon pompası, bunun bir de kasnağı var. Klima kompresörü, aracımızın tabii ki gazı olması gerekiyor. Yaz mevsiminde AC tuşuna bastığımızda klimayı devreye sokuyor. Yoksa bu ucundaki kasnak mıknatıslıdır, kitleme yapar. Kitleme yaptığı zaman klima devreye girer. Normalde ise boş bir şekilde çalışır bu klima kompresörü. Yaz aylarında olmazsa olmazımız. Tabii ki bu araçta şu an klima gazı kalmadı ki kalmaması da gayet normal, sökük bir şekilde gelmişti. Uzun 2 tane cıvataları var.
Bakın tamamlanıyor. Taktıkça güzelleşmeye başlıyor. Motor şekil almaya başlıyor. Altta direksiyon pompası, üstte klima kompresörü ve şu anda da şarj dinamosu akümüzün dolmasında yardımcı olan motorumuz bu. Alternatör olarak da geçiyor. Alt civatayı güzel bir şekilde tutturuyoruz. Şarj dinamomuzun, alternatörümüzün şu an montajı tamamlandı. Ön görüntü bu. Kaputu açtığınızda ön tarafı görüyorsunuz. Zincir demek ki arkada kalıyor bunda. Krank kasnağını taktık. Devir daim termostat turbo bölümü takıldı. Şöyle gösteriyoruz. Alternatör, klima kompresörü, direksiyon pompası, egere. Ön taraf neredeyse tamamlanıyor. Ayrıca gergi ve normal avare rulmanlarımızın da montajı var. Ardından V kayışı montajlanabilir. Gergi kütüğümüzün yeri ise tam orta konumda. Günün üstlerine gelen şöyle gördüğünüz plastik rulmanlar mevcut. Alt kısım şöyle kendinden saplamalı cıvatalı. Üst gergiye ise rulmanları biz montaj yapacağız. Evet. 40. Büyük küçüğünü ver bunu. Bunun büyüğü lazım. Cır aparatını getir önden çevir. Allah'ın adını vermiyor. Çeviriyorum. Motoru kontrol ediyoruz. Kompresör var mı? Zincir nasıl? Açılıyorum. Baş parmak atalım. Sen ne yapıyorsun? Aşağı basacaksın lan motora. Benim parmaklarım havaya atıyorum, çok basıyor. Armağanı benim göğsüne sokuyorsun oğlum şöyle. Sokuyorum sabah dibine kadar. Atıyor. Usta benimkileri atıyor ama çok fazla basıyor. Gördün mü? O Ne diyor? diye atıyor parmağım. Ah çekiyor. Çeksin bir şey olmadı geri gönderir. Lak diyor. Benim parmağım niye sürekli atıyor? İyi tutamıyorsun demek orayı. Ne diyorsun? Tutamıyorum. Ha? Ben de alıyorum parmaklarımı sıkmayayım. Ne oluyor şimdi? Oradaki olay ne Halit? Parmağını koyuyorsun. Abi piston aşağı inip yukarı çıkıyor. Parmağına ne oluyor onu söyle. Ha parmağıma mı? Parmağıma abi basınç yapıyor parmağımla tıkadığım Ne için. basıncı yapıyor? Hava basıncı. Yukarı mı itiyor yani? Aynen abi. Bu ne demek? Kompresör Motor çalışıyor kompresörü. demek. Yerinde, kuvvetli demek. Dönder bir de zinciri alayım. Zincir bile çıtır çıtır dönüyor. Ha elime vuruyor. Çocuk tutuyor elinin üstüne. Evet motoru topladık. Burada enjektör deliklerini tıpayla kapatıyorum. Motor kompresörünü ölçeceğim. Ha derler ki saatle niye ölçmüyorsun? Burada saatle ölçecek bir durum yok. Marşa basma şansım yok. Ölçmeyeceğiz aslında. Bir görüntü almaya Sadece biz çalışıyoruz. kompresör var mı yok mu ona bakacağız. Krank sarmış ve parça parça halinde gelmiş bir araçtı. Şimdi Biraz değindi. Evet şimdi motoru çevireceğim. Piston, sekman, krank komple değişti. Kompresörümüz var mı yok mu testini yapalım. Aracı motoru taktıktan sonra sıkıntı yaşamayalım. Döndürüyorum. Döndür. Bismillah. Teki tavana vurdu geldi ha. He. Vallahi billahi tavana vurdu geldi. Ha, o kadar kompresör basmışız bu arabaya demek Vallahi ki. billahi. Yani bu diyor ki gazıma basarsam ben uçarım. Uçar. Buradaki lastik tıpa uçuyorsa bu araba dünden uçar. Helal olsun çıkarım. Çok acıktım. Ekmeği de gömdüm. Egzoz usta. Nereden geliyor? Egzozcudan Niçin gitti? temizlendi.
N57 düzlerde conta çıkarken N57 enlerde sıvı contalı bir şekilde ön kapak çıkıyor. Artık her şeyi kontrol ettiğimize göre sıvı contayı kararınca sürüp arkadaşlar ön kapağı yerine takabiliriz. Ön kapağın görevi de zaten zincir bölümünü kapatıp bu kısma aslında şanzıman da gelecek. Marş dişlisinin bulunduğu kısım bura. Ancak crank okuyucu sensörünün okuyucunun yerine takılmış olmasından emin olalım. Yoksa tüm işlemler tekrar en başa dönebilir. Topladığınız motoru tekrar sökmek zorunda kalabilirsiniz. Sıvı conta işlemini yapıyoruz. Yüzeyi temizledik. Burası da tertemiz duruyor şu anda. Yüzeyin yağdan arındırılmış olduğunu da söyleyelim. Ortak ol cırcıratı. Evet, arka kapağımız da tamam. Kapak tamam, sıvı conta tamam, arka krank keçe yeni. Silindir conta her şey yeni ya, ne değineceğim değil mi? Görünen köy kılavuz istemez usta. Sil baştan üretiyoruz ha. Buradaki hortum da kötüydü, hortumu da değiştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Hortum bölümünden çıkardık, hortumumuzu yeniliyoruz. Fark basıncının hortumudur bu. Partiküle uzanıyor. Bu da okuyucu, yani fark basınç sensörüne giriyor arkadaşlar. Diğer ucu sensör grubuna girecek. Orijinal gibi oldu. Ben yaparım. Gün sonu yaptık, yapacağız. Yapmadan önce bayağı bir iş yaptık, toparladık. Şöyle motoru göstereyim, motor kıvamına geldi. Bayağıdır hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Karterimizi taktık. Enjektörlerimiz yok. Revizyonda. Onların revizyonu yarın saat 11-12 gibi bitecek. Alıp montaj yapıp motoru da araca montaj yapacağız. Enjektörlerimizi beklemekteyiz. Şöyle genel geçer çekeyim. Ön görüntüler. Son devre. Vallahi pırıl pırıl oldu ya. Tamire verecek usta. Oldu da buyursunlar. canım da çıktı. Arıyorum yok. Arıyorum yok. Sökülmüş araba yaparsam böyle olur. Allah kimseyi böyle bir derdeye düşürmesin. Saçlarımı beyazlattım ya resmen. Enjektörler geldi. Dünden beri beklemedeydik hatırlarsanız. Şu kutuyu bir göster Baran. Sivas'tan sadece artı kablosu geldi eksik olarak. Şöyle. Sivas yazıyordu şurada bir yerde. Nerede yazıyor? Şurada Sivas yazıyor. Artı kablosu geldi. Başka hiçbir şey gelmedi. Enjektörler montaj olacak. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Revizyona hazır bunlar. Artı kablosu da bu gelen. Başka herhangi bir arabaya dair hiçbir parça gelmedi. Gelen sadece bu. Eksiğimiz vardı. Söylemiştik sökerken. Çok eksik. Dün değinmedik. Neye değinmedik? Yağ kütüğüne değinmedik. Sökerken eğer dikkat ettiysek bu febiydi arkadaşlar. Bakın şimdi ne? Bakın şimdi marka ne? Kesinlikle bunları febidir, yan sanayidir kullanmayın. Yani bu arabaya biniyorsanız yazık günah arkadaşlar. Orijinale döndü bu da. Kütük. Altta da şanzıman soğutucu. Üstte şanzıman, altta motor yağı soğutucusu. Kütüğümüz komple değişti. Yıllardır beklenen, aylardır beklenen usta zaman dilimini doldurduk. Eklenen an geldi, eksikti, gedikti, şuydu buydu derken onu oradan bul, bunu buradan bul, bunu yeni al, bunu çıkma al, bunu bizden bul, onu şuradan bul, öbürünü Ankara'dan ise motor o hale geldi, artık yerine koyma zamanı diyelim ve takalım. Tüm parçaları tüm Türkiye'yi dolandı da geldi diyelim usta. Sivas'tan geldi. Sivas'tan gelenler, Ankara'dan gelenler. Yani bayağı bir durum açık. Şimdi tork konvektörü kaynaklı onu geçirdik ama şuradan görünebilirse tork konvektörü de yapıldı.
Yatak saran arabalara mutlak ve mutlak konvektörü revizyon ister. Pozisyon bu. Birazdan bindiriyoruz. Hadi. Usta yalnız motor ters geldi. Vallahi böyle buraya Benim aklıma bir fikir geldi usta. Ne lan? Bir yere koyup motoru Usta döndüreceğim. zinciri böyle döndürerek havadayken döndürürüz. Lan aferin sana lan. Benim gibi akıllısı yok vay be. Bunları kaybetme. Ya benim kadar akıllı yok ya. Dünyanın en akıllı ilk adamıyım. Yavaş lan. Bitti. Kaldır lan. Tabii motoru üzerine atmadan önce burada görmüş olduğumuz diferansiyeli yerine geçirmemiz gerekiyor. Yani. Ön diferansiyelimizin montajı tamamlandı. Tapayı açtık ki yağ yok. Olmaması demek sıkıntı demek. Bu yüzden şanzıman yağımızın dişli yağımızı dolduracağız. Böyle şey. Gördün mü mağrıtıyı? Görüyorum evet usta. Işığı şuraya tutsana. Yağ tamam. Yağ geliyor. Tapayı sıkacağız. Bas baran tıktı. Ya bak ne yapıyor bak. Alyanın üstüne alyan da akıyor. Bak oğlum bak. Bak. Sen de öyle. Öğren gel. Bak, böyle sıkıyor bu, tamam mı bunu? Böyle diyor. Böyle. Oy santimlerle. Doğru söyle. Vallahi. Bekle. Öne gelsin. Alyan çek arabayı. Motor bindirme işlemi yaklaşık 1,5 dakika sürmedi bile. Aracımızın motor üstüne bindi. Artık montaja geçelim. Montaja geçiyoruz artık şu motoru üstünde görmek nasip oldu usta. Şükürler olsun. Harbiden yani mutlu oldum bu arabanın böyle olmasına. Ya şimdi. Şöyle de gösteriyorum. Sen mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum abi. Sen mutlu oldun. İnanılmaz oldum abi. mutlu oldum. Sen? Çok inanılmaz mutlu oldum Sen? ben. Mutlu oldum abi. Dön derim. Sıra geldi marş motoruna. Burada tork konvektörümüzün cıvataları sıkılıyor. Önemli olan 6 tane cıvatayı da eş zamanlı sıkmamız lazım. Yoksa burada sıkışma yaşayabiliriz. Ustamız hepsini sıktı. Tabii ki burası da ilk hareketi veren marş motorunun şu dişli öne gelerek araca ilk hareketi veren parçada marş dinamosu diye geçiyor. 3 tane de cıvatası var. Marş motoru yerine doğru geçiyor. Biraz önce anlattığım gibi dişliyi döndürecek. Ardından montajı yapılmış olacak. Alttan basit bir şekilde bu araçlarda marş motorunu montaj edebiliyoruz. Ancak bazı arabalarda ölüm gibi bir şey arkadaşlar bunlar. Range Rover sokana kadar ne hal geldi? Evet, bak. Range Rover'da bayağı bir zorlanmalar yaşayabiliyoruz. E10 tabanca. Tabii bunların hatırlarsanız artı Sivas'tan gelen kablosu vardı. O kabloyu da şuraya bağlantısını yapacağız. Kontak ucunun da bağlantısı yapılacak. O da bu görmüş olduğunuz kablo artı bağlantısı var. İç gizli noktanın cıvatasını unutmuyoruz. Ustamız montajı gerçekleştiriyor. Cırcır kol ver. Aracın altındaki görüntümüz bu şekilde. Motor zaten komple yıkanmıştı. 4 çeker bir araç olduğu için sağlı sollu akslarımızın yeri şu an boş. Aks yerleri şu an boş. Çünkü 4 çeker aracımız. Bunları da alt takım sökülüp tekrar montajlanacak. Ancak şu an marş motorunun artı, kontak ucu gibi ekipmanlar, parçalarını bağlıyoruz. Küçük olan kontak ucu. Kendi bağlantısını somunlu yapıyoruz. Tabi artı olduğu için şaseye değmemesi lazım. Öyle bir montaj yapmamız gerekiyor ki şaseyle alakası olmaması lazım. Çünkü şase yapabilir, kısa devre oluşturabilir. Dikkat etmekte fayda var. Tork konvektör sıkıldıktan sonra şanzımanın bir adet plastik kapağı var. Bu plastik kapağını sizlerle beraber kapatıyoruz. Bu şekilde kapat. Burada gördüğünüz gibi boşluklar var. Bu boşluklar ise şanzıman yağının soğuması için kullanılan rekorlar. Civatası da üstünde. Bu rekorlar da birazdan üstüne montaj halinde olacak. Ön şaft bölümümüz var. Ön şaft bölümünü de takıyoruz. Motoru yerine koyduk. Motor kulakları, alt etrafları
tork konvektörü, marş motoru, hava hortumları, şanzıman yağ borusu sıradan gidiyorum. Adım adım toplandıkça zaten bir adama benziyor usta. Evet. Takıldıkça toparlanmaya devam ediyor. Alt takımda akslarımız var. 4 çeker. Biraz zorluk yaşadık bindirirken. Aynı zamanda egzozun da şu şekilde partikül yıkandı, temizlendi. Birleşimini yaptık. Ustamız şu an çevre civataları. Okey. Çevre civataları tamamlanıyor. Evet. Yalnız dikkatli olmak lazım. Şu ayağı unutmuyoruz çevre civatalarıyla beraber. Evet, şanzıman yağ borusunu takalım. İndirdiğimizde, marşa bastığımızda şanzıman yağı boşalmasın. Biraz önce değindiğim civatanın sık sökülü pozisyonda olan yer burası. Ustamız hemen buradan o civatayı söktü. Orlikleri üzerinde mi? O-ringleri sağlam duruyor. Yerine geçtiğini gördük. Evet, buna göre cırcırlı. Hemen usta hazırladım. Aferin Baran. Sağ olasın abi. Şuraya bir onluk bir daha. Çünkü çalıştıracağız aracı. Çalıştırdığımızda buradan yağlar, şanzıman yağları boşalabilir. Tork konvektörü yapılmıştı. İçine 1 litre takviye yağ doldurduk. Yine şanzıman yağında eksilmeler olabilir. Kontrollerini motor toplandıktan sonra yapacağız. Bakın yağ borusunu titreşimlerden önlemek, ilerleyen zamanlarda plastik olduğu için delinmelerden önlemek için ortasındaki birleştirme civatasını unutmuyoruz. Bunu takmasak es geçsek usta. Bunu takmasak şanzıman borumuz sürekli titreşim halinde olur. Bagalit yağ basıncını düzenli yapamaz titreşimden dolayı. O yüzden bunları da es geçmiyoruz. Bütün civataları takıyoruz. Eksik geldiği gibi bırakmıyoruz. Evet. Bak çıkıyor bak. Bu yanda elektrik tesisatı motor kontrol ünitesiyle bir birleşim yapacağım. Bu tarafta yakıt boruları, su boruları. Radyatörleri takmadan bir marşına basacağım arabanın. Evet, artık bir zaman geldi. Ama akü boş tabii ya, elektrik yok. Akü, doğru. Zaten bu arabanın geldiğinde tesisat gruplarına birçok soket takılı değildi. Bu yüzden dışarıya indirmiştik ilk olarak çekiciyle ki arka fren merkezlerini de biz elimizle boşalttık. Yani akü yardımıyla boşalttık. Sökük onlar zaten. Şu an sökük, el frenini çeksek de çekmeyecektir. Ön görüntü, üst görüntü bu şekilde. Ben hatırlamıyorum onu. Yılbaşından Bayağı bir toplandı. Marşa mı basacağız? bir. Bir. Şuna göre bir kelepçe bul bana. Direksiyon değil mi usta? Evet. Bu ışığı tutsa bu mu öbürü mü acaba? Gitti ışığımız ya. Bu değil. Işığımız artık yok. Bu mu acaba? Umarım kapanmaz. Şu. Bu bizim direksiyon da tamam. Bu alt kısımdan biz direksiyonları tamamlıyoruz. Çok çekemiyorum. Işık biraz zayıfladı. Kameranın dışından devam etmeye çalışıyoruz. Bu ne borusu? Direksiyon yağ borusu. Hiçbir şekilde açıyor. Parçalar takılıyor. Şöyle göstereyim, yağ çubuğu, alttan şanzıman yağ rekoru gibi gerekli parçalar takılıyor. Ancak burada gerekli arkadaşlar bilgiler önemli. Motor karteri, filtre dahil 6,5 litre, motor yağı tahliye tapası 25 Newton'la sıkılması lazım. Yağ filtresini yenileyin diyor. Kütüğü zaten değiştirdik. Filtresini yeni taktık gibi. Burada gerekli bilgileri de alıyoruz. Buradan şöyle gösterelim. Bütün verilere ulaşabiliriz. Motor yağlarımız hazır mı gençler? Hazır abi. Tamam. Motor beynimizin elektrik tesisatlarını artık tamamlıyoruz. Beyin soketlerini taktık. Olması gereken yerlere geçiriyoruz. Şurada 2 tane bakın boşta şase ucu var. 10 lokma tabanca getir küçük. Küçük tabanca. 2 tane şase geliyor buraya. Şaseyi takmazsan bu araba çalışmaz. Çalışmaz, evet. Bunu da tamamlıyoruz. Nasıl lan? Bas hemen. Şimdi dostlar geldik. Aracın birkaç işlemini yaptık. Çok eksiği var ama sesini duymak adına. Enjektörlerin soketleri boş. Işığı getir hemen buraya Halit. Enjektörlerin soketleri takılı pozisyonda değil. Bakın boşta hepsi. Yağ pompasıyla beraber içerisine 6,7 litre yağ koyduk. En az 10 tur, 15 tur dönmesi gerekiyor. Bu 15 tur içerisinde yağ pompası şöyle bir millere doğru bir yağları bir atsın. Sonra cihazla mazot havasını alalım. Ardından arabayı çalıştıralım. Ama önce çalışmadan motoru döndüreceğiz. Evet usta, sendeyiz.
Motor yağının kontrolünü yaptım. Marşa basalım. Bas. Akü yeterli değil. Akülerimiz boş. Marka neymiş ya? Kutup başları sıkılı değil burada. Eksiği sökmüştük. Ayakları çek atan şunu. Astra J'den yardım alacağız. Arka bağlantıyı yaptık. Bas oğlum. Dönsün. Bas. Ha bırak hadi basmıyor. Basmıyor usta. Bugün basalım dedik de akü bayağı bitik. Olmuyor. Bas. 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 Kendi bas. Dur. Bekle. Bas. Yok. Bekle. Bas. İki alta tut da berrah mı geliyor, hava mı geliyor görek. Bas. 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 Ne diyor? Geldim lan ben diyor. Ver sayını ver. Oldu usta. Ne oldu lan? İşte Bekliyor muydun? ben oturuyorum burada, şunu tutuyorum. Çalışmayı bekliyor muydun? Ben beklemiyordum açıkçası, bu basıyor ya maşallah. Vakit sökecek mi? Karda vuracak sabahı. Bir arabayı yapamıyorlar lan. Biz ne yaptık? Sökülmüş arabayı, parçalar, pistonlar, miller bagajda, sahteden bir tane buraya bloku koymuşlar, araba gibi göndermişler. Doğru söylüyorsun usta. Sözde görüntü araba ama içi kanser olmuş bir insan gibi. Doğru söylüyorsun. Marş bas yok, elektrik yok. Lan arkaya bak, piston var, eksantrik mili var, zincir var, yağ pompa var. Buraya bakıyorsun her şey muntazam gözüküyor. Açtık ki bagajdakiler bu arabanınmış. Dedik dağıtalım. Zaten conta koymamış, bir şey koymamış. Pompa yok, zincir yok, piston yok. Bagaja doldur, bloku buraya koy. Bir salak buluruz, yaptırırız denmiş. Vidaların çoğu da yok yani. He. Artı gönderirken başka bir arabanın vidalarını da bununla göndermişler. O kadar cahiller. Aracı çek bakalım, bir titreme var mı? Bir titreme var mı? Sallama var mı? Suyumuz yok, gazımız yok, tuzumuz yok. Sadece gün bitiyor. Aklım sabaha kadar çalışır çalışmaz olmasın, rüyamda görmeyeyim diye bunun marşına basıp böyle gideceğim dedim. Nihayet bastım. Mutlusuna ulaştım mı? Ulaştım. Sök, tak, yap, tamir evi, Recep Usta tamamla. Usta, bir işi çekelim mi be? Yaramadı abi.
Partikül yıkandığı için duman atıyor. Herhangi bir sorun yok. Bir de içeriden göstereyim arkadaşlar şöyle. Ertesi günden selamlar arkadaşlar. Radyatör bölümü, su radyatörünü görüyorsunuz. İş yapıyorsunuz, bari tam anlamıyla yapmanız lazım burada. Neden? Şöyle hafiften kaldır bakayım Baran onu. Altını bir görelim. Çıkan radyatörün içindeki pislik bu, devam et. Bakın radyatörün petek aralarını bile tamamen temizliyoruz. Hava tutuyoruz ki kanallar açık olsun, hararet yapmasın. İşte bu da bir su radyatörünün içerisinden çıkan pislikler. Araç hararet yapıyor. Niye yapıyor? Neden böyle oldu? Su kaynatıyor falan filan arkadaşlar. Yani bakın görüyor musunuz? Bu su radyatöründen çıkanlar bunlar. Araç tabii ki önden rüzgarı kuvvetli bir şekilde alması lazım. Çünkü motorun içindeki ısınan suyun soğuması gerekiyor. Z-Rod kopuk gelmişti. Kırık. Yeni. Bunlar değişiyor. Su radyatörü taktım. Su radyatörü takıldı. Tamam, okey. Alt radyatör girişini taktım. Su giriş hortumunu. Fanımız geliyor. Soğutmaya yardımcı olan. Gördüğünüz büyük bir fanımız mevcut. Koymadan burayı mı koyalım? Tabii üstüne koymamız gerekiyor. Şu an biz sabitleme yapmıyoruz. Sadece bu şekilde gördüğünüz geçtiğini kontrol ediyoruz. Geçme yerlerini kontrol ediyoruz. Ardından yine bir su hortumumuz gelecek buraya. Bunlar da montaj olacak. Fanın iç kısmına üste gelen şu şekilde plastik bir parçamız daha var. Şöyle göstereyim. Plastikten sonra tabii cıvata yerleri var. Cıvatalarını sıkacağız. Fanı da üstüne geçirdik. Güzel bir görüntüye ulaştık burada. Evet, davlumbaz takıldıktan sonra burada fan soketimiz mevcut. Şöyle görüyorsunuz, büyük bir soket. Unutursanız su kaynatır arabanız. Dün marş sesini dinlemiştik. Fanımızın şu an tamamıyla oturumunu gerçekleştirdik. Kurulumu tamam. Ne arıyor lan bu? Pompalıyor. Hadi biraz da sen pompadan. Ver. Belediyeye bağlıyor musun? Kaça geldi? 1. 1,5 ya. Tüm su hortumlarını taktık. Herhangi bir kaçak olmasını istemiyoruz. Araba çalışsın, hararet yapsın, 90'a gelsin. Kaçak var mı, basınç oluşsun. Tabii o iş işten geçer. Sıcakta müdahale etmek olmaz. Bu yüzden biz bu şekilde cihazımızla müdahale ediyoruz. Baran bir tut onu da hemen göstereyim. Bir 2-3 dakika bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? Bu barda herhangi bir düşüş yaşanırsa su kaçağı var demektir. Eğer problem yoksa su kaçağı yoktur. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şekilde düşüş görünmüyor. Yaklaşık 4 dakika geçti aradan arkadaşlar. Herhangi bir düşüş yok. Gördüğünüz gibi basıncımız gayet yerinde. Herhangi bir reklam çalışmamız yoktur. Reklam değildir diyelim. Çünkü usta öyle bir şey gelmiş ki. Şu BMW gözüküyor ya mesela. Evet. Reklama giriyor. Benden habersiz reklam diye ceza kesilebiliyor. O yüzden her video başına artık reklam değil hashtag'i koyuyoruz. Reklam değildir arkadaşlar diyelim, devam edelim. Mavi antifriz, üçlük. Suyunu doldurduk, araca bindik. Biniyoruz. Marş yapacağız. Tabii akü dediğimiz gibi dün zayıftı. Takviyeyi çektiğimizde de yüke biniyordu şarj motoru, dinamosu. Bunu da görmüştük. Bassın.
Hava filtresi olsa daha sessiz çalışır. Usta vurdu gol oldu. Usta vurdu gol oldu. 90'a koydu hem de. Hava filtresini yetsene bir tane kafana. Ses bu. Aynen ses bu. Daha da azalır gülme gibi. Azalır gülme gibi zaten. Azalacak değil mi azal? Maşallah. 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 Düne göre daha az. İncetin de daha ne incetin? Fazla sıcak oldu ya. Adamlar burayı da sökmüşler ya. Benim yaptığım mallığı ustalar yapmış. Gel abi sana bir şey göstereyim. Abi bak adamlar bunu sökmek için gelip bunu sökmüşler. Görüyor musun abi? Böyle ustalık görmedim ben hayatımda. Öyle bir serüvenle başladık ki usta. İnanılmaz bir serüvendi. Evet. N57N motor. En motor. Büyük bir motor. Güçlü bir motor. Ama yakışmayan işler gelmiş başına. Maalesef öyle olmuş. O da bizi çok uğraştırdı. Parça yok, parça eksik, sökülmüş. Orada kalanlar var. Sonra kargoyla bir iki gelenler var. Olmayanlar var. Araba Almanya'ya gidip çöpe atılacakmış dendi. Ben nereden bulayım dedi. Ben ustayla da görüştüm. Nihayetinde oradan Bende buradan yok denilen bende parçalar. bilgimiz yok denilen var. Neler neler. Ama aslında sökülen yani ürünler bunlar. Bu araba çalışarak yolda kalmış. Gitmiş sökmüşsün. Eksik olması mümkün değil. Söktüysen de söktüğünü bir kutuya, bir kartona, bir civata, bir yağ bidonu bunlara doldurabilirsin ve gönderebilirdin. Ya şöyle bir durum var. Gönderebilirdin. Hem eksik geliyor hem bu araca ait olmayan parçalar geliyor. Evet, başka bir araca ait civata. Şimdi Civatalar. kendi de orada mağdur oldu. Evet öyle bir durum var. Aracımız N57N. Zaten baştan sona bölüm şeklinde part part çektik bu videoyu. Evet. Paylaşımı da aynı şekilde olacak. Hem uzun hem bilinçlendirme açısından bir video. Yani görüntü zaten her şeyi anlatıyor. Her şeyi tam neyse ona göre dizdik. Biz Araba olması geldi el gereken- freni çekilmiyor, inmiyor. Dışarıda uğraş bir sürü bir şeyler yap. Evet. Yani bayağı bir emek verdik. Videoda görünmeyen aşamalar da oldu. Çok oldu. Aşırı oldu yani. Biz Aşırı her oldu. şeyi videoya çeksek zaten bu video bir haftalık, 10 günlük, 20 günlük bir video olur. Ben bir ay 40 gün uğraştım, bir ay 40 gün video olurdu. Tabii bayağı uğraşıldı bu arabaya. Şöyle yakın çekimi al. Aynı zamanda ustam yapılan aşamalarından bahsetsin. Ben arabayı çalıştıracağım. Çalıştırmadan önce şu görüntüyü, ne kadar hızlı çalıştığını falan hepsini gösterelim. Aküsü boştu bu arada. Aracımızın Şimdi fabrika çalışmasını, değerlerinde çalışıyor arabamız. Hiçbir eksik ve kusur yok. düğmeyi gördüğü an çalışıyor. Aracı bitirdik. Yine aynı araçtan aradılar usta. Evet. N57. Bu aralar dışarıda da bir Erzurum'dan N57 motor kitlemiş. Ağır bakım olan bir X5 N57'miz var. N57'ler devam ediyor. Neyse o konuyu geçelim. Sesi bir dinleteyim. Dinlesinler tabii. Çalışma hızını da gördük. Tıkalıyor marş. Ustamız böyle biraz bombeli bir yüzey ama sigara testi yapabilirsek onu da gösterelim. Ne olacak böyle usta? Aracımız sigara içiyor. Evet.
Testimiz devam ediyor. Ekranda herhangi bir uyarımız yok. Burası gördüğünüz gibi arızalarla doluydu. Navigasyon bölümü geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle kapatalım. Sesi biraz daha azaltalım. Usta, bu araç yabancı plakalı bir araç. Evet. Yabancı plakalı bir araç olduğu için bizim burada binmemiz sıkıntılı. Sıkıntılı. Burası bir Anadolu değil. Bir İç Anadolu'da binebilirsin. İşte ne bileyim böyle kırsal kesimlerde belki... Orada amiri, memuru, herkes birbirini iyi kötü tanır. Müsamaha Hem de- gösterebilir. Ama burada biz şuradan bir caddeye çıksak, bir otoyola çıksak sıkıntı. Zorda kalıyoruz. Çıkıyoruz ama uzun boylu değil. Sokaklarda dolanıyoruz. Testlerimiz dükkanda devam ediyor. Sokaklarda devam ediyor ama bu arabanın altında bir yağ kaçağı olduğu zaman olabilir mi? Olabilir. Biz Olabilir, bütün aşamaları kaçırabilir, çekiyoruz. yaptığında Hepsini da hata gösteriyoruz. olabilir. Yaptığımızda hatadan kasıt biz yeni parçayı montaj yapıyoruz. Şunu bahsedeceğim. Bu arabayı müşteri test edecek, ondan sonra alacak. Burada 1-2 gün binecek, ondan sonra alacak. Yola çıkacak. Yola çıktıktan sonra yağ kaçırdı, şuradan duman geliyor. Mesela duman gelebilir, o kadar parça yıkandı. Yıkandı. Videoda da çekiyoruz, hepsini gösteriyoruz. Yani biz biliyoruz bunlar ama bunlar olabilecek şeyler. Herkes de hata olabilir. Bu araba burada 2 saattir çalışıyor. Lifte 2 saattir çalışıyor. Biz kaldırıp tekrar bakacağız. Korumaları orada duruyor. Takılmadı. bakmadım. Biz elimizden geldiğince kontrolleri yapıyoruz. Sokaklarda sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Ancak gerisi müşteri de. Bir gün binmesi lazım. 2 gün bu arabayı güzel bir şekilde Sıkıştıracak, kullanması binecek, lazım. otoyola çıkacak. Gelecek, usta ben yola çıkıyorum. Ben de kontrol edeceğim. Varsa müdahale, yoksa güle güle Evet, diyeceğim. o yüzden- Ama yapıyorsun, yağ kaçırabiliyor mu? Olabiliyor. Ya başımıza geldiği için değiniyorum. Buradan alıp direkt yola çıkılıyor. Buradan aldı Almanya'ya gitti. Usta sen binmedin mi mesela? Ben binemem bu Binemeyiz arabaya. ki. Gel Baran çek caddeyi. Caddeyi çek. Ben burada binmem mümkün değil. O yüzden hiç gerek yok. Bunu da kısa aydınlatma metni olarak geçelim arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. N57 ile beraberdik. 530 ile beraberdik. Tek turboydu. Kanala abone olmayı. Çok uğraştık ama iyi seyirler diliyorum. Ben de ya bu araba çok yani dün sesini duyabilmek için eve bile çok geç gittik. Evet. Ve bundan dolayı da biraz geciktik. Annemiz de bizi fırçaladı. Bana bir şey olmuyor, babam oluyor. Onu da belirteyim yani. Benlik çok bir şey yok. Onu da söyleyelim. Arabamız bitti. Güzelce çalışıyor. Burada çalışacak. Kontrollerimizi yapıp Sivas'a mı gidiyor? Muhtemelen Sivas'a gidecek. Berlin'e mi gidiyor? Nereye gidiyorsa artık müşterimize kalmış. Allah yolunu açık eylesin. Başından geçen serüvenleri zaten müşterimiz biliyor. Biz dilimizin döndüğünce anlatmaya, vakıf olmaya çalıştık. Yani seçimini de iyi yapın, sonra bagaja doldurup da kapı kapı usta aramayın. Teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Bu araç hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında da bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki N57'lerde, BMW'lerde, Opel'lerde 7.40 bekliyor. arkadaşlar şunu da değineyim. Sırada. Kapatmadan önce Honda, Toyota, Japon grubu, Uzak Doğu Renault, vesaire Fiat. vesaire hiçbir şekilde yapmıyoruz. Onu da altını çizeyim. Adam mesela izliyor bizi. Diyor ki takip ediyor. Bundan dolayı sizlere gelmek istiyorum ama biz yapmıyoruz. Sonra gidiyor altına yorum yapıyor. Diyor ki bunlar sadece videoda göstermelik. Ya kardeşim çek şu arabayı, markası nedir? Audi. Çek şu arabayı. Ya logo orada, yapılanlar Gel Baran. orada. Gel Baran. Çek şu arabayı. Ya bu arabadan varsa ben zaten bakıyorum. Geç. Yani her videoda değindikçe, söyledikçe kötü olan biz oluyoruz. Yani yapınca iyi, yapmayınca kötü. Yani dile getirmek istedim. Maalesef her şeyi anlatmakla video devam edebilir. Bunun için ayrı bir video bile yapılabilir ama şimdiden kapatalım. Teşekkür edelim. N57 ile beraberdik. İyi seyirler diyelim. İyi akşamlar. BMW'nin içerisine bindim. Kısa bir test sürüşü yapmaya çalışacağız. Ardından park edeceğiz. Hemen şu kısımlarda, sokaklarda, caddede, yakın kısımlarda yapacağız. Ardından aracın park işlemini gerçekleştireceğiz. Sonra içerideki araçlar değişecek. Ardından yine tekrar bunu alacağız. Kaçak göçek var mı bakacağız. Tabii yata yata diskler de paslanmış duruyor. Bir sıkıntı yok gibi şu an için. Gayet güzel ilerliyoruz. Maşallah diyelim.
Evet değerli dostlar, F10'un içerisindeyiz. Birkaç gün sonra tekrar aracı çıkardım. Bu noktada tabii ki kilometreyi çekelim. Aracımızın kilometresi 235.000'de gördüğünüz üzere. Yola çıkardım arabayı. Testini gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi ilk yaptık. Testini gerçekleştirdik. Biraz dışarıda bekledi. Ardından tabii ki tekrar çıkardık. Şimdi sürüşü göstereceğiz. Ekranda biraz önce gördüğümüz gibi herhangi bir ışık vesaire yanmadı. Şöyle hemen dış kısımları gösteriyorum. Yoldayız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii yağmur başladı bu sürede de. Çekimler devam ediyor. İçeriye alacağız, kontrollerini yapacağız. Kaçak göçek var mı bakacağız. Ardından Sivas'a haber vereceğiz. Araç alınacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Araç stabil bir şekilde devam ediyor. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok gibi. İnşallah da olmaz. Yine ekrana bakalım. Bir sıkıntı yok, görünmüyor. Ekranda herhangi bir arıza kaydımız da yok. Gayet güzeliz. Sıkıntı görünmüyor şu an için. Tabi rodaj döneminden sonra bir kere daha yağ filtresi orijinal bir şekilde değişmesi gerekir. Bunun da bilgisini vermekte yarar var. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Gidişi gelişi de güzel. Şu an için dükkana geçelim. Altına üstüne bir bakalım, kaçak göçek var mı? Dışarıdan çalışmasını görelim.